Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 3 malzemeyle çıtır mı çıtır bir börek tarifi hazırladım. Buyurun nasıl yapmışım hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1,5 su bardağı ılık su, ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu ve suyu şöyle bir karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun büyük bir kısmını ekleyerek spatula ile karıştırıyorum. Hamuru spatula ile toparladıktan sonra elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru özleşene kadar 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuru özleşene kadar güzelce yoğurdum. Şöyle sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Yumuşak güzel bir kıvamı oldu. Hamuru masaya alıp hemen bezeleri ayırıyorum. Öncelikle hamuru rulo haline getiriyorum. Hamuru rulo haline getirdikten sonra 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ve her bir parçayı elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Beze haline getirmiş olduğum hamurları tabağın içerisine yerleştiriyorum. Herhangi bir yapışma olmayacağı için un serpiştirmiyorum. Hamurların üzerini streç filmle kapatıp oda ısısında 30 dakika dinlendiriyorum. Hamurumuz 30 dakika dinlendi. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bu dinlendirme aşamalarımız çok önemli. Gördüğünüz gibi hamurumuz sakız gibi yumuşamış. Hemen ilk bezeyi açmaya başlıyorum. Masanın üzerine un serpiştirdikten sonra hamuru açma işlemine geçiyorum. Hamuru oklava yardımıyla büyütebildiğim kadar büyütüyorum ki incecik bir hamur elde edelim. Hamuru açarken istediğiniz miktarda un kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta hamuru açarken sadece kenar kısımlarından baskı uygulamanız. Orta kısmı zaten kendiliğinden ince olacaktır. Hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. Gördüğünüz gibi ilk hamuru büyüttükten sonra ikinci hamuru da aynı şekilde büyütüyorum. İkinci hamuru da büyüttükten sonra oda ısısında yumuşamış tereyağıyla hamurun her tarafını yağlıyorum. Katlarımızın güzelce ayrılması için bu işlemimiz önemli. Her tarafını güzelce yağlayalım. Daha sonra bir ucunu içeri katlayarak üzerini yağlıyorum. Hamurun diğer uçlarını da katlayarak yağlama işlemine devam ediyorum. Hamurumuz kare şekline gelene kadar bu işlemlere devam ediyorum. Gördüğünüz gibi aynı işlemleri katlaya katlaya devam ediyorum. İlk hamuru hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Ve açmış olduğum hamurun üzerinde yağladım. Kenarda duran hazırlamış olduğum hamurumu orta kısmına yerleştiriyorum. Ve yine katlayarak her katını yağlayarak katlamaya devam ediyorum. İlk hamurumuzu hazırladık. Şöyle üzerine bastırıyorum. Hazırlamış olduğum hamuru tabağın içerisine yerleştirip poşetin içine koydum ve yağının donması için dolaba kaldırıyorum. Sadece 10 dakika dinlendirmeniz yeterli. Ben diğer hamurumu da hazırladım. Hamurların ikisini yer değiştiriyorum. Diğerini de donması için dolaba koyuyorum.
Ve ilk hazırlamış olduğum hamura şekil vermeye geçiyorum. Hamuru dikdörtgen olacak şekilde merdane yardımıyla büyütüyorum. Hamuru büyüttükten sonra bir rulet yardımıyla 3 parmak eninde kesiyorum. İç harç olarak peynir kullanıyorum. Siz farklı harçlarla da hazırlayabilirsiniz. Hamurların orta kısmına kenara gelmeyecek şekilde peynir yerleştiriyorum. Yapması inanılmaz keyifli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Milföy lezzetinde bir börek olacak. İç harcı yerleştirdikten sonra uç kısımlarını yapıştırıyorum. Ve kenar kısımlarını da akmayacak şekilde kapattıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. İkinci hamuru da açıp büyüttükten sonra gördüğünüz gibi kestim ve peynir yerleştirdim. Aynı şekilde böreklerime şekil veriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kenar kısımlarının açık kalmaması. Aksi halde peynirleriniz pişerken akacaktır. Böreklerin tamamını tepsiye yerleştirdim. Üzeri için yumurta sarısını güzelce çırpıyorum ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Çıtır böreklerim artık fırına girmeye hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Çıtır böreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Hemen sunum tabağıma alıp sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Çıtır böreklerim hazır. Gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli görünüyor. Milföyü hiç hazır almanıza gerek yok. Milföy lezzetinde hazır hiç aratmayacak bir börek oldu. O kadar lezzetli ki hiç vakit kaybetmeden denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyorum. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.